Merhaba sevgili seyircilerim. Kurban Bayramı için özel bir kavurma hazırlayacağım. Kurban kavurması nasıl hazırlanır? Elimden geldiğince sizlerle tarifi paylaşmaya çalışacağım. Şimdi dana etini öncelikle kuşbaşı haliyle doğruyorum. Şu istediğiniz büyüklüklerde doğrayabilirsiniz ama şöyle parmak ucu büyüklüğünde olması yeterlidir kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban kavurmasını bolca hazırlayıp hazırlandıktan sonra kurbanda gelenleriniz, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Sonra da kalanları da dondurucuya koyabilirsiniz. Tek seferlik yenilenebilecek miktarlarda poşetlere koyup buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp oradan ev halkı, gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Evet, şimdi kuşbaşı doğrandı. Burada da dana etinin iç yağı var. Kuyruk yağı da olabilir. Kuzu etiniz varsa sevgili seyircilerim, ama yoksa kesilen kurbanın içinden ne çıkmışsa ondan faydalanabilirsiniz. Şöyle minik minik doğruyorum. Hemen minik minik doğradıktan sonra önce tencerede eriteceğim. Erittikten sonra şöyle size 15-20 kilodan oluşan bir kavurma hazırlamak istiyorum. Oktay Usta, böyle çok miktarda bir kavurma hazırlar mısınız diye yoğun istek geldi. Sizlerin isteği üzerine bakalım şöyle büyük kazanda kavurma nasıl hazırlanır tarifi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Eti doğruyorum, yağı, ondan sonra geçiyoruz tencereye. Bahçede pişireceğiz. Çok miktarda olduğu için büyük kazanda pişecek inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tencereyi ocağın üzerine aldım. Şimdi pişirme bölümüne geçiyoruz. Doğramış olduğum iç yağını tencerenin içine alıyorum. Önce yağ eriyecek, kızaracak. Peşinden güzelce yıkanmış, suyu süzülmüş etleri alacağım tencereye. Şu anda nar gibi kızardı. Tamamen erimiş oldu. Doğramış olduğumuz iç yağı. Şimdi yıkamış ve süzdürmüş olduğum eti ilave etme vakti geldi. Güzelce suyunu süzdürdüm. Önce birinci süzgeci döktüm. Bir karıştıralım. Dibine tutmasın çünkü dibi yanabilir. Dibi yüksek ısıda olduğu için. Şimdi diğerlerine devam ediyorum. 15-20 kilo civarında burada et var sevgili seyircilerim. Kurban kavurması hazırlıyorum sizler için. Kurban kavurmamızın şu anda et kaynamaya başladı. Üzerine bakın bir köpük oluşmuş durumda. Köpüğünü görüyoruz. Bu köpüğü mutlaka almamız lazım. Çünkü köpüğü almadığımız takdirde kavurmamızın rengi kara olur. Böyle berrak, temiz olabilmesi için burayı almak lazım kıymetli seyircilerim. Şöyle üzerinden çıktıkça alıyoruz. Köpüğünü aldıktan sonra hemen buraya soğan doğrayacağım. Şimdi soğan doğramamdaki amaç daha lezzetli oluyor. Soğan içinde tamamen kaybolur. Et pişene kadar kaynayacak. Yemeklik soğan doğrayacağız buraya. Burada 15-20 kiloya yakın et var. Bir 8 tane kadar soğan doğrayacağım. Ya da doğramak istemeyen seyircilerimiz bütün de atabilirler. 4-5 tane bütün atın içinde. Sonra alabilirsiniz isterseniz içinde. Evet, köpüğünü aldıktan sonra bir karıştıralım. Bakın gayet güzel şu anda pişmeye başladı. Kapağı açık bir şekilde pişireceğim. Yoksa şey oluyor, tamamen içi sulu sulu erimiş oluyor etler. Ondan dolayı kıymetli seyircilerim, eğer pişmemiş olursa kapatırız. Ama açık bir şekilde pişirmeye çalışacağım kurban kavurmasını. Evet, şimdi kavurmamızın içine soğanlarını doğrayacağım. 8 tane soğanı soydum, hazır hale getirdim. İster doğranmış, isterseniz bütün olarak da bırakabilirsiniz. Yemeklik doğruyorum soğanları. Evet, doğramış olduğumuz soğanları şimdi tencereye alma vakti geldi. Bakın şu anda hiç köpüğünden eser kalmamış. Kıymetli seyircilerim, şöyle paylaşayım sizlerle. Subhanallah, çok güzel görünüyor.
soğanını ilave ediyorum şimdi. Soğan bunun içinde tamamen kaybolacak ve lezzet katmış olacak kurban kavurmamıza soğan. Çünkü tamamen erimiş olması gerekiyor ki lezzete büründürsün kavurmamızı. Birazdan buna 1 litre çiçek yağı dökeceğim. Çünkü koymuş olduğumuz yağ az geldi. 1 kilo yağ buna az gelir. Yani ortalama 2-2,5 kilo kadar doğramak lazım. Ondan dolayı yoksa da problem yok. Yerine sıvı yağ koyacağız. Tuzunu ilave edeceğiz ilerleyen saatlerde. Sevgili seyircilerim, şu anda kavurmamızın rengini sizlerle paylaşmak istiyorum. Subhanallah, öyle güzel oldu ki bakın, pırıl pırıl parlıyor. Güzel oldu. Şimdi içine bir litrede ayçiçek yağı ilave ediyorum. Çünkü yağı az olursa yavan olur. İsteyenler bir 200-250 gram da tereyağı da ekleyebilirsiniz. İsteyenler için söylüyorum. Yağında bakın suyunu giderek çekiyor. Hiç su koymadık. Kendi suyuyla kapağı açık bir şekilde pişiyor. Miktar çok olunca açık pişirmek lazım. 2-3 kilo olursa kapağını kapatmak gerekir. Çünkü içindeki su kaybolur. Etler pişmemiş olur. Miktar artınca sulanma çok oluyor. Ondan dolayı kapağını kapatmıyoruz. Açık bir şekilde pişiriyoruz. Birazdan tuzunu ekleyeceğim. ...250 gram tereyağı koydum. 4 kaşık da tuz koydum. Ama tuzu kontrol edeceğim ilerleyen saatlerde. Belki daha ihtiyaç olabilir. Tadını mutlaka kontrol edin. Tuzunu. Biraz karabiber kırıyorum. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ama kırarsanız güzel olur. Bir aroma katar. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, şimdi güzelce karıştırıyoruz. Bakın renk giderek güzelleşmeye başladı. Sevgili seyircilerim, görüyor musunuz? Etlere bakın. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl parlıyor. Tamamen suyunu çekecek. Lokum gibi pişince kavurmamız hazır demektir. Kavurmamız pişti. Kıvamını görmek ister misiniz? Hadi buyurun, tencereye doğru ilerleyelim. Evet, şimdi şu anda pırıl pırıl parlayan bir kavurma görüyoruz. Subhanallah, çok güzel oldu. Şöyle kevgiri daldırayım. Kıvamını paylaşayım sizlerle. Çok güzel bir kavurma oldu sevgili seyircilerim. Pilavla birlikte servis edilirse yanında turşu, patates tava, salata, aman da ya Rabbi ne de güzel olur. Afiyet bal şeker olsun.